Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 31 Mart 2026 günlük analiz videoma hoş geldiniz. Bugün yine DXY tarafından başlayarak diğer pariteleri sırayla inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoları beğenirseniz, çevrenizdeki arkadaşlarınızla paylaşırsanız videolarımı çok sevinirim. Şimdi DXY grafiğiyle bakalım. Dün özellikle Powell tarafından gelen bu açıkçası böyle bir açıklama yapacağını size daha dün söylemiştim. Yani Arafta bırakacak fiyatları, piyasayı arafta bırakacak açıklamalar yaptı. Yani ne iyi dedi ne kötü dedi. Şu anda ama göz görünen şu ki yıl sonuna kadar faiz indirimleri biraz bekleyecek gibi. Şu anda bugün artık biraz gündemden bağımsız teknik tarafa bakacağız. DXY ile başlayacağız. Sonra altın tarafına, Brent tarafına bakacağız. ABD Nas tarafına bakacağız. Nasdaq SP500. Sonrasında kripto ile bitireceğiz. Şimdi DXY tarafı arkadaşlar günlerde söylediğim gibi üst taraftaki 100.5 direncini geçemiyor. Bakın dün yine birkaç kere zorladı fakat buranın üzerine çıkamadı. Her oran üzerine çıkmaya çalıştığında bir tepki alarak satış yedi, aşağılara kadar indi. Şimdi alt bantta dediğim gibi burada bizim bir yükselen trendimiz var. Bu trend önemli. Şu anda alt trend bandına doğru ilerliyor gibi görünüyor. Tabii bakın bu haber bağımsız. Alt tarafta bizi şunu sileyim arkadaşlar. Alt tarafta bizi şu order blok bölgesi arkadaşlar. Hep videolarımda bahsediyorum şu bölge. Hani 99, 99, 399, 100 bölgeleri değerli. Yani bu bölgeden de tepki alma olasılığı var. Trendde de tepki alma olasılığı var. Ama biz ne diyoruz? Her zaman bir dönüş formasyonu bir likidite sonrası bir işleme giriyoruz. Yani DXY örneğin geldi. Şu trende altında fitil attı, yukarı çıktı, buralarda oyalandı. Bu demektir ki DXY buralarda tutunuyor. DXY'ye bağlı diğer paritelerde artık longlarımızı yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor. Keza diğer bir olasılık geldi. Bunun altında mum kapattı, buralarda oyalandı. Biz artık diyeceğiz ki DXY artık düşen, yükselen trendini kırdı. Buradan aşağı artık aşağı gitmesini bekleriz. Short pozisyonlarımızı kapatırız. Diğer tarafta forex pozisyonunda ya da altında long tarafa yavaş yavaş geçmeye başlarız. Tabi aşağıda dediğim gibi şu bölgede de artık tekrardan long pozisyonlarımızı diğer paritelerde kapatırız. Ve burada tutunup tutunmayacağına bakarız arkadaşlar. Yani benim stratejim bu şekilde. Sizin de stratejinizin bu şekilde olmasını tavsiye ederim. Şu anda 4 saatlikte sinyallerimiz artık reversal down'a düşmüş durumda arkadaşlar. Yani DXY'de bir iş sinyaller almaya başladık. Aşağı doğru yavaş yavaş süzülüyor. İndikatörler de bu süzülmeyi açıkçası destekliyor. Gördüğünüz gibi şurada da zaten videolarımda bahsediyorum elimden geldiği kadar. Bakın ikili tepe formasyonu oluşmaya başlamış. Tabii bu formasyonun çalışması için ne gerekli? 98.8 altında 4 saatlik 8 saatlik mumlar kapatırsa DXY'de artık yapının bozulduğunu, alt bantlara yavaş yavaş ilerleyebileceğini söyleyebiliriz. Tabii bunların hepsini part part incelememiz lazım arkadaşlar. Bu dediğim gibi akşamdan sabaha olacak bir durum değil. Günlerde sürebilir, haftalarda sürebilir. Bu sürede tabii tekniğin yanında temeldeki veriler de değişebiliyor. Görüyorsunuz yani savaş çıkıyor, barışlar oluyor, petrol krizi oluyor. E, Yatırımcılar güvenli limanlara gitmek istiyor. Altına gidiyorlar, sonra çıkıyorlar, dolara gidiyorlar. Yani paranın yönünü biraz daha görmek lazım. Paranın ne tarafa gittiğini, para her zaman sabit bir piyasada kalmıyor biliyorsunuz. Altın tarafına bakalım. Şimdi altında bakın bir yükselen trend oluşturdu minörde. Bunu daha önceki videolarımda hep bahsettim arkadaşlar. Bakın şu trendi oluşturduktan sonra ben bahsettim. Her buraya geldiğinde alım geldi. Her buraya geldiğinde alım geldi. Şu an yine trende değdi. Trendten aldı destekli yukarı doğru gidiyor. Bakın saatliğe bakarsanız yine ne kadar doğru çalıştığını görebilirsiniz. 4 saatlikte de özellikle şu bölgenin arkadaşlar önemli olduğunu söylemiştim daha önceki video. Yani 4580 4590 bölgesinin üzerinde artık bir 4 saatlik mum kapatması gerekiyor ki ana direncimiz olan üst banttaki 4780 4750 civarlarındaki direnç bölgemize doğru yavaş yavaş gidelim.
Fakat görüyorsunuz buralarda oyalanıyor, tepki alıyor, aşağı iniyor, tekrardan deniyor. Bakalım bu sefer geçebilecek mi? Bundaki sinyallerimiz de güçlü bullish arkadaşlar. Yani altın tarafında artık bizim indikatörlerimiz de sinyallerini yavaş yavaş up'a çevirdi. Dönüş, yukarı dönüşler artık güçlü duruyor. Bullish divergence'lar var. Confluence kısmı, yani artık bu trendin dönme olasılığı güçlü diyor bize indikatörlerimiz. İçeride de zaten %50'nin üzerinde bir para girişi bulunmakta arkadaşlar. Yani altın şu anda diğer paritelere göre daha güçlü ilerliyor gibi duruyor. Fakat gözlemleyeceğiz. Dediğimiz gibi şu anda tam direnç bölgesinde, buranın üzerine atmadan işleme girmek çok riskli. Önce şuranın üzerinde 4580'in üzerinde bir mum kapatsın, 4 saatlik 8 saatlik artık bakacağız o andaki duruma göre. Yani şu harekette yapma olasılığı var. Bunu bilin. Sakın buralardan long işlem açmayın. Gelir burada bir likidite alır. Şuralara kadar gider. Buradan aşağı süzülürse, düşeni de kırarsa, alt tarafta ilk bizi tutacak bölge arkadaşlar, POC noktamız olan 4400 bölgesi. Yani şu 4430 bölgesine kadar gelme olasılığı var. Onun altında da 4350 bölgeleri var arkadaşlar. Order blok olarak çalışabilecek. Şu bölgeleri arkadaşlar, bakın şu bölge bizim order bloğumuz. Yani şöyle biraz daha minor tutarsak 4390 ile 4350 arası bizim order bloğumuz. Oralara kadar bir satış gelebilir. Oradan alacağı tepkiyle tekrardan üst bantları deneme olasılığı var. Ama dediğim gibi öncelikle üst banttaki 4400, 4500, 80, 4600 olarak şu bandı kırması lazım. Burayı kıramadan üst bantları deneyemez arkadaşlar kesinlikle. Burada güçlü bir direnç gibi görünüyor. Bakalım. Yani bugün yarın gelecek haberlerle beraber belki buraları tekrardan denemeyi, kırmaya çalışabilir. Gümüş tarafına bakalım. Bakın. Gümüş tarafı da keza aynı hareketleri yapıyor arkadaşlar. Altınla beraber. Değişen bir şey yok. Şu bölge dediğimiz gibi onun direnci. Bakın şu bölge. Şurayı şöyle alalım arkadaşlar. Şu fitillerde. Yani 73 ile 72 bölgeleri, 73, 72,5, 73 bölgeleri bunun direnci. Şu anda o da direnç alanının içerisinde pozisyonu sürdürüyor arkadaşlar, ilerlemeyi. Burada biraz daha sinyallerimiz zayıf arkadaşlar gümüş tarafında. Yani özellikle bizim HVO sinyalimiz, içerideki para akışını gösteren sinyalimiz down durumda. Şu anda hala up'a dönmüş durumda değil. Fakat diğer sinyallerimiz, hani RSI indikatörü, MACD, hepsi şu anda bullish durumda seyretmekte. İçerideki buradaki para girişi şu anda arkadaşlar %50 civarlarında. Ama dediğim gibi bütün indikatörlerimiz şu anda maalesef bunda bullish bir senaryo bize üretemiyor. Bu da artık dediğim gibi 72,5-73 bölgesini aşmalı ki üst direnç bandı olan 77 ayrıyetten burada bir de gördüğünüz gibi hep bahsettiğim yükselen düşen bir trendimiz var arkadaşlar. Bakın 120 dolarlardan gelen, bu çok önemli bir trend arkadaşlar. Bakın bunu böyle tek seferde kırma olasılığı çok yok. Açıkçası dediğim gibi çok güçlü bir haber akışı gelmeli ki bu trendi kırabilsin. Çünkü bu all time high yaptığı tepeden şu ana kadar 1, 2, 3 kere deneyip de kıramayıp daha büyük derin dipler yaptığı bir düşen trend. Yani 77 bölgesine kendi grafiklerinizde de işaretleyin arkadaşlar. Burası çok önemli. Buraya geldiği zaman artık buradan kar alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada bu dediğim gibi burayı geçmesi kolay olmaz. Aşağı doğru süzülme olasılığı var. SP500 tarafına bakalım, ABD tarafında. ABD tarafında arkadaşlar yani olumlu bir taraf yok. Şu anda dediğim gibi bunlar tepki alımları. Market yapısı şu bölgede zaten değişmişti artık. Bakın POC noktamız da 6600 noktası. 6600 noktasına geldiği zaman artık kar alımı yapılmalı bunda diye düşünüyorum. Çünkü burada artık aşırı satışlar yapılmış. Özellikle 4 saatlikte. Buradaki sinyallerimiz biraz karışık açıkçası. Olumlu sinyaller de yok, olumsuz sinyaller de, olumlu da yok, olumsuz da yok açıkçası. Şu anda hepsi moderate, yani orta seviyede devam ediyor. Grafikte şu anda dediğim gibi üst tarafta 6500 direnci var arkadaşlar. Şu an kırdı. Alt tarafta da en önemli destek bölgesi şu bölge. Yani 6100 bölgesi önemli bir destek bölgesi olarak çalışacaktır.
Nasdaq'a bakalım. Bakın Nasdaq bizim belirlediğimiz hani şu direnç bölgesiydi, destek bölgesiydi. Özür dilerim. Videolarda bahsetmiştim. Destek bölgesine kadar geldi. Buradan bir tepki aldı, yukarı gitti. Şu anda 24 bin dolar civarları bunun direnci olarak artık çalışacaktır arkadaşlar. Bakın şu bölge özellikle. Şunu da çizelim biz. Yani 23.860-24.000 bölgesi hem boğa bayrağının boğa formasyonu da açıkçası bu, fakat aşağı kırdı. Formasyonun çalışmadığı ve alt üst tarafta 23.800 dolar direnç bölgemiz var arkadaşlar. Bu direnç bölgesine geldiği zaman buradan kar alınması gerekiyor. Dediğim gibi alt tarafta 22.900 dolar da destek olarak şu anda çalışmış olarak görünüyor. Maalesef bunda sinyallerimiz yine aynısı, karışık. Yani içeride para yok. Money flow'umuz şu anda %30'larda. Sinyalimiz up durumda, fakat diğer indikatörlerimiz şu anda burada herhangi bir alım sinyali bize vermiyor. Kripto tarafına geçelim. USDT arkadaşlar gördüğünüz gibi belirlediğimiz alan dışına maalesef çıkamıyor. Üst tarafta 8.20 8-10 bölgeleri direnç. Bakın bu direnci gelip oradan aşağı tekrardan süzülüyor. Fakat ne bu burayı kırabiliyor, ne Bitcoin kendi dirençlerini kırabiliyor. Böyle bir arafta kalmış bir durumda haftalardır. Saçma sapan bir şekilde piyasayı anlamsız, yani bir likidite eksikliği var piyasada. Yani bu likidite gelmeyince de maalesef böyle piyasa can sıkıcı bir durum alabiliyor. Bunda sinyallerimiz arkadaşlar, yani %50'nin üzerinde bir para girişi var USDT tarafında. Yani bu olumlu, kripto tarafında ise olumsuz. Yani ratingimiz bullish. Yani indikatörler genel olarak bu tarafta biraz bullish sinyaller bize veriyor. Bakacağız ama o da dediğim gibi şu bölgeyi kırarsa direkt zaten 8.40-8.50 bölgelerine direkt geçecektir. Bitcoin'e bakalım. Yani Bitcoin'de ben günlerdir bahsediyorum. Bakın şu yükselişlere aldanmayın. Hani dün de söyledim. Bu kadar önemli haberlerin geleceği bir günde Bitcoin'in açıkçası şu aşağı kırdığı trendin üstüne çıkmasını beklemiyorum dedim. Keza aynısı oldu. Tekrardan aşağı doğru süzüldü. Tekrar geldi. Yine süzüldü. Yani şu anda Bitcoin için olumlu bir haber yok. Çok ciddi bir piyasada likidite eksikliği var arkadaşlar zaten. Yani para girişi yok. Yani fiyatları yukarı çekemiyorlar. Satışta gelmeyince piyasada böyle arafta bekliyor. Alt tarafta bizim 63.000 62.000 bölgelerimiz, hep bahsettiğim gibi burası order bloğumuz. Fiyat buraya geldiği zaman bir tepki alabilir. Eğer tepki alırsa ben de açıkçası buradan bir işlem almak istiyorum. Buradan alacağım işlemi biraz tutacağım arkadaşlar açıkçası. Eğer ki, çünkü buraya güçlü bir destek olarak daha önce de çalıştı. Fiyat buraya gelip eğer ki şöyle bir likidite temizliği yapıp da tekrardan 62.500 bandının üzerine çıkarsa şöyle bir long pozisyon almayı açıkçası düşünürüm. Pozisyonumu da POC noktasına, yani 70.500 seviyelerine kadar tutarım. Bu da yaklaşık 1'e 11. Hatta şunu şu tarafa alırız arkadaşlar. Şuralarda alsak daha sağlıklı olur. Tabii 2'ye 11 gibi bir kar ödül risk oranı var. Bence çok güzel. Oraya kadar taşımayı planlıyorum. Ama tabii öncelikle benim alt tarafta bir likidite alacak ve benim indikatörlerim bana burada artık sinyallerin pozitife döndüğünü söylemesi gerekiyor. Ethereum tarafında keza aynı, değişen bir şey yok. Bakın o da düşen yükselen trendini kırdı. Geldi retest yaptı. Tekrardan denedi. Yine olmadı. Ethereum'da şu bölge önemli arkadaşlar. Şu anda 2054 bölgesi satıcılı bir bölge. Burada dikkat etmek gerekiyor. Çünkü burada daha POC olarak çalışmış. Yani POC nedir? Dediğim gibi videolarda bahsetmeye çalışıyorum. Fiyatın daha önce aşırı satıldığı ya da alındığı bölgeler. Gördüğünüz gibi şu anda o tarafa doğru gidiyor. Buralar mıknatıs bölgelerdir arkadaşlar. Fiyatı çeker. Fiyat bir şekilde buraları test eder. Bakacağız POC noktasının üstüne atabiliyor mu? Atamazsa tekrardan maalesef aşağı doğru süzülmesi gerekir. Yani süzülmesini beklerim ben. Fakat burada artık bu düşüşte bu order blok kısmı, bakın haftalardır belirttiğim bu order blok kısmı çalışmayabilir artık. Çünkü order bloklar genelde 2'den fazla kez çalışmıyor arkadaşlar. Yani piyasa maalesef ona izin vermiyor. Zaten izin vermesi de biraz saçmalık olurdu. Yani şu alt band artık benim gözleyeceğim yer 1826 bölgeleri arkadaşlar. 1800-1826 bölgelerinde fiyat geldiği zaman buralardan bir dönüş ararım arkadaşlar. Yani
Şu anda ama bu tarafta maalesef hiçbir şekilde long pozisyon açmam. Yani short açabilirim açıkçası. Hani şu bölgelerden video bittikten sonra bir short denemesi yapmayı düşünürüm. Yani şu bölgelerden açıkçası. Pardon, bu long oluyor. Kısa pozisyon açacağız. Buralardan açarım. Üst tren bandını hedeflerim. Bakın alt taraftaki de order blok kısmını hedefleyeceğim. Muhtemelen bu da güzel bir risk kar oranı veriyor arkadaşlar. 2.11 bence güzel. Pozisyonumu yani muhtemelen tutarım buralara kadar. Çünkü şu anda bütün sinyaller bir iş arkadaşlar. Yani HVO sinyalimiz down durumda, reversal dönüş yok, divergence'lar bir iş durumda, strong bir iş durumda. Yani Bitcoin'den açıkçası Ethereum şu anda teknik olarak çok çok daha kötü duruyor. Ben bir deneyeceğim bakalım. Özellikle dediğim gibi şu 2053 bölgesi hazır burada çok güçlü, yani direnç olarak çalışabileceğini düşündüğüm için buralardan videodan sonra bir deneyeceğim. Bakacağım. Eğer ki dediğim gibi şu üst kanal bandına tekrardan gelirse en kötü stop olurum. Yapacak bir şey yok açıkçası. Solana tarafına bakalım. Solana tarafında da gördüğünüz gibi yine order bloğuna gelmiş. Bakalım buralardan bir tepki alabilecek mi ki alacağını açıkçası sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi order bloklar genelde iki kere çalışmaz. Buradan da aşağı doğru süzülmesini bunun beklerim. Alt tarafta şu bölge arkadaşlar, yani 2.77 35-75 bölgelerinde eğer ki tutunduğunu görürsem açıkçası Solana tarafında da bir pozisyon açmayı planlıyorum. Ama dediğim gibi bunda da maalesef bütün indikatörlerimiz bize bir sinyaller veriyor. Şimdi XRP tarafına bakalım arkadaşlar. XRP tarafı da maalesef bir iş durumda şu anda ilerliyor. O da şu bölge altına, hani direncinin altına, desteğinin altına sarktı. Maalesef şu bölgeler arkadaşlar. Altına sarktı, bakalım üstünde mum kapatacak mı? Üstüne de çıkabilecek mi? Yani 1.31 seviyelerinin. Fakat şu anda hani XRP'de açıkçası çok olumlu devam etmiyor. Bütün sinyallerimiz burada da maalesef negatif. Şu anda kripto tarafında çok olumlu maalesef şeyler söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi ama belki iyi haber akışları gelirse gün içerisinde ya da yarın ya da bu hafta, ne diyeyim bilmiyorum. Ben bu tarafa da artık yansımasını beklerim açıkçası. Çünkü fiyatlar uzun bir süredir bu yatay bir kanal içerisinde maalesef devam ediyor. Artık yatırımcısını da bıktırdı, nefret ettirdi artık yani. Artık piyasaya bir likidite girişi olması gerekiyor. Şeye döndük artık ya, böyle yani 2 sene önceki bir ayı sezonu var diye, böyle artık düşmenin bir sınırının olmadığı zamanlar, böyle düştükçe düşüyor, düştükçe düşüyor. Ondan sonra bir aylarca bir konsolidasyon sürecine giriyor falan. Şu anda öyle bir durumda gibi görüyorum ben kriptoyu. Yani aylardır bir kanal içerisinde konsolide oluyor gibi. Yani ne aşağı gidiyor ne yukarı gidiyor. Bilmiyorum, inşallah bir likitte girişi olursa eğer, ama şu anda dediğim gibi indikatörlerimiz ve teknik olarak çok mümkün görünmüyor. Ama bir haber akışıyla gelecek güzel bir haberle tekrardan üst bandları zorlayıp indikatörlerimizin de olumlu pozitife dönmesi şartıyla kripto tarafına da artık bundan sonra yoğunluk verebileceğimizi özür dilerim, düşünüyorum. Total grafiğe bakalım arkadaşlar. Total grafik, bakın dediğim gibi total 3'te özellikle bir obo formasyonu vardı. Hedefi 679 milyar dolar. Şu anda onun altında aşağı doğru ilerliyor arkadaşlar. Alt tarafta bizi tutabilecek şu bölge arkadaşlar. Bakın formasyonda hedefi zaten 679 milyar dolar. Hem teknik olarak desteğimiz hem de formasyon hedefi. Buraya kadar gelecek mi? Muhtemelen birkaç gün içerisinde göreceğiz. Total 3 de aynı seviyede arkadaşlar. Yani Total 3'te bakarsak şu seviyelerden trendi aşağı kırdı. Hani kırdığı yerden bakarsak ortalama bu da 865 milyar dolardaki desteğine doğru gidiyor olarak görünüyor. Total grafiğe bakalım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Hiç değişen bir şey yok. Yani bakın bu da aynı şekilde trendlerini aşağı kırdıktan sonra yavaş yavaş çözülüyor. Yani bizim öncelikle bu tarafa olumlu bakabilmemiz için kaybettiği trendleri, bölgeleri geri kazanması gerekiyor. Özellikle mesela şu total grafiğimiz yani 2.34 trilyon doları kazanmalı ki artık Bitcoin ve Ethereum tarafına paralar hani likidite girişi olmaya başlasın. Ama şu anda maalesef bunda da bütün indikatörlerimiz bize
bir iş sinyaller veriyor. Yani bir para girişi yok, bir satış yok. Fiyat belli bir kanalda devam ediyor. Birkaç gün içerisinde artık ya bunda da inanın ben de çok istiyorum. Hani bir akış olsun, pozitif şeyler söylemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de çok yatırımcısı var bunun. Çok zararda olan insanlar da var. Onun da farkındayım. Keşke size burada olumlu şeyler söyleyebilseydim. Dediğim gibi ben tekniği yorumlarım. Temel taraftan gelen verilerle bunları harmanlamaya çalışıyorum. Şu anda teknik olumsuz, temel tarafta da herhangi bir kripto ile ilgili önemli bir haber maalesef yok şu aralarda. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Verdiğim içeriklere dikkat edin arkadaşlar. Verdiğim bölgelere dikkat edin. Kendi grafiklerinizi çizin, test edin, öğrenin. Bana mesaj olarak yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Size istediğiniz konuları e, canı gönülden anlatabilirim. İsteyerek mutlu olurum bunu yapmaktan da. İnşallah size faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.